Hayatımızın büyük bir kısmı rutinlerden oluşuyor. Sabah kalkıyoruz, dişimizi fırçalıyoruz, yemeğimizi yiyoruz, işlerimizi hallediyoruz. Ama eğer ya bu rutinler tersine dönerse? Oğlum çok güzel oldu lan. Evet, hayır diyorum. Beyefendi sakin olunuz. Böyle beynim durmuş durumda. Çok kötüyüm. Yanlış yöne gidiyorum hatta şu an. Patronum bana çok kızıyordu. Yani ne olur? Çok daha özgür mü hissederiz? Mesela sabah annemizin yaptığı yumurtayı yemek yerine ya da kendi yaptığımız patatesi yemek yerine makarna yesek? İşte ben bu soruların cevabını bulmak için 3 gün boyunca rutinlerimi tersine çevirdim. Ve bu deneyimler düşündüğümden daha sert, hatta bazen de duygusal sonuçlar verdi. Evet, duşumu aldım. Şimdi hızlıca bir makarna suyu koyacağım. Çünkü biliyorsunuz tersten yaşıyorum. Şimdi akşam yemeği yiyeceğim. Makarna suyu kaynayana kadar da makyajımızı yapalım. İlk gün sabah uyanır uyanmaz banyo yaptım. Çünkü ondan önceki gece bilerek banyo yapmamıştım rutinlerimi tersine çevireceğim için. Ben normalde geceleri banyo yaparım. Daha sonrasında hemen makarna suyumu koydum ve makarna haşlamaya başladım. Normalde biz kahvaltıda abimle sadece kaşarlı tost ve ne yiyoruz? Kaşarlı tost. Zeytin, kaşarlı tost, çırpılmış yumurta Peynir. falan yani. Şimdi şey diyenler olacaktır. Ya işte sabah duş almak, banyo yapmak o kadar garip değil. Ben hep sabah yapıyorum falan diyenler olacaktır. Ama şöyle bir şey var. Yani saçı gür ve çok olan kızlarım beni anlayacaktır. Benim saçım çok fazla kabarıyor duştan sonra ve hani onu kontrol altına alabilmem için gece uyumam gerekiyor ki o kabarıklığı sabaha kadar insin. O yüzden ben sabahları banyo yapmam yani. Bugün neye hazırlanıyoruz? Akşam bir davete gideceğim. Bu böyle biraz daha Kore kültürünü Türkiye'ye taşımak isteyen bir girişimcinin daveti. Ona hazırlanacağım. Bir de Kore değil ama bir vize işi için uğraşacağım. Bu arada ben normalde Kore vizesini aldım. Hatta 23 Eylül, 6 Ekim olarak o aralık için özellikle almıştım. Yani gidecektim aslında bu ay ama çok daha farklı bir plan var şu an. O plan için Kore'yi yine ertelemek zorunda kaldım ama asla merak etmeyin. Ben bu sene o Kore'yi çözeceğim. O Kore'ye gideceğim ya. Ben bunu artık bir devlet meselesi olarak görüyorum. Burada sabah duş almak iyi geldi lan. Nereye gideceğimi söylemedim bu arada ama bunu gerçekleşene kadar biraz sır olarak saklamak istiyorum. Çünkü hani böyle şey vardır ya, gerçekleşmezse gerçekten gerçekleşmeyecek diye de bir şey yok bu arada. Çoğu şey onaylandı falan yani ama olur da bir şey çıkar. Gideceğim yer bir davet bu arada. Orada biraz daha uzun süre kalmak ve hani size daha fazla video çekebilmek için izin istedim. Onayladılar onu da. Sadece korktuğum şey ne biliyor musunuz? Yani evet orada tanıdığım insanlar falan olacak ama sonuçta oraya tek başıma gidiyor olacağım. Ben hani bir yerlere sürekli işte abimle, işte arkadaşlarımla, kendi arkadaşlarımla gidiyorum. Orada böyle olmayacak. O yüzden bu beni böyle biraz tedirgin ediyor. Hatta işte etkinlikten sonra muhtemelen tek olacağım. Başka bir ülkede, bilmediğim bir yerde. Tek olma fikri bana böyle biraz korkunç geliyor. Bununla alakalı deneyimleriniz varsa benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu arada bahsettiğim şey de bir soju etkinliği. Somek ne biliyor musunuz? Kanalımdaki Kore severlerin bunu binde bin bildiğine eminim. Ama bilmeyenler için somek Korelilerin rakısı gibi düşünün. Yani onların geleneksel içeceği. Birayla birleştiriyorlar ve daha soft bir içecek çıkıyor ortaya. Bu da işte Kore'de hani çok popüler ve çok sevilen bir şey. Bunu Türkiye'ye getirmek isteyen bir girişimci varmış. Onun davetine gideceğim. Amacım tamamen kültürler arası etkileşim yani. Yoksa sojuyu çok sevdiğim için değil. Kültürler arası etkileşime değer verdiğim için. Şimdi günü tersten yaşadığım için bence bana jelibon yiyebilirmişim gibi geldi. Bunu yiyecektim. Sonra dedim ki buradan aslında seyahatim için ufak bir spoiler verebilirim ama anlar mısınız bilmiyorum. Sence anlarlar mı? Neyse anlayan yorumlara yazsın. Italy is crying. Not approved. Makarnayı siz nasıl yapıyorsunuz? Ben böyle kırıyorum. İtalyanların gözü yaşlı. İstedikleri kadar ağlayabilirler. Açılacak mısın? Ha. Baykuş. Şapka. Normalde sabah diye biraz acıyabilirdim ama yine de salçalı yapacağım makarnayı. Midemiz cayır cayır yansın değil mi? Yani cayır cayır yansın. Hiç acımayalım. Yansın. Bedenimden falan nefret ediyorum. Ha, üzerime sıçrıyor. Ama dedim ki ben bugün salçalı makarna yiyeceğim. Çünkü salçalı makarna yapmak bana çok kolay geliyor. Biraz şey gibi hissettirdi hatta yerken. Hani dünden kalan bir yemeği yiyormuşum gibi. Hani onun rahatlığı. Şimdi yemeğim hazır. Şöyle 4 tane de köfte koydum buraya. Sabahın köründe yemek için süper bir menü diye düşünüyorum. Bir de sonuçta bu bir akşam yemeği. Kola ekleyebiliriz diye düşündüm. Gerçekten hayattan nefret ediyorum kahvaltısı oldu. Kola ve makarna.
Kendimi sevmiyorum. Ama farklı bir deneyim. Belki bana farklı şeyler katacak. Bilemeyiz şu an. Bana ne katacağını tabii ki. Şey hissetmiyorum. Böyle kahvaltıda hep şey düşünürsün ya. Akşam yemeği hazırlamak çok daha konforlu geliyor bana. Sabah yemekleri böyle daha küçük küçük şeyler olduğu için daha zorlayıcı geliyor. Tuz koymamışım. Bir de akşam yemeklerinde çok fazla ne yapacağımı düşünmüyorum. O açıdan da konforlu. Ve muhtemelen bu beni bayağı tok tutacak gün boyu. İlk başta gerçekten bu bana iyi hissettirdi bu arada ama daha sonrasında midem ağrımaya başladı. Yani midemde bir ağırlık oluştu. Ben daha yorgun hissetmeye başladım. Bu arada yarın dövme yapmaya gideceğiz. Yaptıracağım hem yapacağım. Aslında o ağrı bana şunu söylemeye çalışıyordu. Vücudumuz bizim düşündüğümüzden daha fazla alışkanlıklarımıza bağlı. Şimdi ben sporu normalde akşam yapıyorum. Tersine yaptığımız için spora gideceğim. Ne kadar mantıklı bilmiyorum ama yapalım. Ama ondan önce arkadaşlar ben geçen şeylerime baktırdım, kan değerlerime baktırdım. Psikoloğum sürekli baktırmam gerektiğini söylüyordu ama ben 2 yıldır erteliyordum bunu ama sonunda baktırdım. Gerçekten arkadaşlar her şeyim düşükmüş ya. Ne B12'm var, ne D var, ne güneş var, ne demir var. İyotum eksik, her şeyim eksik vücudumda. Ben de diyorum ben ADHD'yim falan sanıyordum. Meğersem kan değerlerim düşükmüş yani. Eğer siz de böyle şeyler çekiyorsanız kesin bir kan değerlerinize baktırın. Ardından günün ortasında spora gittim. Ben normalde sporumu akşam yaparım. Şimdi spora geldim, aklıma şöyle bir şey geldi. Ben normal işte böyle K-pop falan dinliyorum. Tabii ki hani tek müzik zevkim bu değil de K-pop falan dinliyorum ya. Acaba Güney Kore müziği değil de Kuzey Kore müziği mi, marşı falan mı dinlesem spor yaparken? Belki farklı bir ambiyans katabilir. Deneyelim. Acaba Kuzey Kore müziği dinlesem nasıl olur diye düşündüm. Ve spor yaparken sanki hani distopik bir dünyada savaş veriyormuşum gibi hissettim. Ve aslında o da bana şunu anlatmaya çalışıyordu bence. İnsanın ruhu da alışkanlıklarına bağlı. Çünkü senin enerjini de etkiliyor bu. Hadi gidelim. Şarkıların hepsi Kim Jong-un'la alakalı ve birisi yorum yapmış. North Korea don't have K-pop, they have Kim Pop. Gideceğim yere gitmeden önce bir işbirliği aldım bir İngilizce uygulaması için. Benim için çok iyi oldu çünkü evet hani kendi İngilizcemi bir noktaya kadar güveniyorum ama speaking'ime o kadar güvenmiyordum. O yüzden kendimi geliştirmem için bir noktada adım atmam için de iyi oldu. Ya... Waiting room'dayım. Beni alır mısın ders hocam? Hi, how are you? Akşam ise Kore kültürüyle alakalı bir davete katıldım. Bu davette biz somek yapacaktık. Bunu Türkiye pazarına sokmak isteyen bir arkadaşımız beni davet etti. Ben de kırmadım. Fakat dedim ki madem rutinleri tersine çeviriyorum bunu o kişi değil de yani barmen değil de ben yapayım. Ve bunu yapmak için arkadaşlar çok uğraştım. O zaman çekemem. Sonra poz verir. Çift. 1, 2, 3. Ya dostum düşer misin? Vur hiç. Vur. Şimdi şeftalili soju deneyeceğim. Ya aşırı güzel bir şey ya. Bu da sojulu jöle yapmışlar. Güzel de diyemem ama garip yani. Ekşi bir yani soju tadı alıyorsun. Soju favorim. İlk gün bir şeyleri anlamam için çok erkendi. Bu yüzden ikinci gün daha büyük bir challenge'a karar verdim. Dostlarım günaydın. Çok uzun zamandır günaydın diyerek yatakta açmıyordum kamerayı. Normalde ben sabahları uyandığımda ilk işim rüyalarımı yazmak ve ChatGPT'ye sormak oluyor. Rüyaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hayatımızda çözemediğimiz şeyleri geceleri rüyalarımızda çözümlediğimizi ve rüyaların çok büyük anlamları olduğunu düşünüyorum. O yüzden yazıyorum. Ama şimdi günü tersine yaşadığım için banyo yapacağım. Lan sabah da çok da çirkin gözükmüyor ama güzelim. Saçlara bak. Ben kıvırcık mıyım? Ben kıvırcık mıyım arkadaşlar? Yorumlara yazın. Dövme yaptırmayı uzun zamandır düşünüyordum. Matrix'i izleyenler bilir. Matrix mi Matrix mi? Matrix.
Matrix'in bir sahnesi var. Benim çok çok sevdiğim bir sahne. Neo bir gün kahine gidiyor ve kahine seçilmiş kişinin kendisi olup olmadığını soruyor. Kahin de diyor ki o sen değilsin diyor bir nevi ama tam olarak bunun cevabını vermiyor. Fakat duvardaki yazıyı gösteriyor ona. Duvarda da kendini bil yazıyor. Aslında orada anlatılmak istenen şu. Neo kendisinin gücünü bilseydi, kendisinin gücünün farkında olsaydı seçilmiş kişi olduğunu anlayabilirdi. Ama Neo kendisinin o kadar farkında değil, o kadar gücünün farkında değil ki seçilmiş kişi olduğuna asla inanmıyor. Bunu anlatırken de etkilendim, duygulandım. Ben de bunun dövmesini yaptırmak istiyordum. Çünkü insan çoğu zaman kendisinin gücünün farkında değil ve olamıyor da uzun yıllar boyunca. Bunun sürekli gözümün önünde olmasını istediğim için diğer koluma da bunu yaptım. Zaten bu kolumda da sürece güvenmekle alakalı bir dövme vardı. Birbirlerini tamamladıklarını düşünüyorum. Çok tatlı oldular. Cash. Money talks. Manifest. Yapıyorum kızlarımla manifest. Neyse Kadıköy'e geldik şimdi ve dövmeciye gidiyoruz. Dövmecimize geldik. Merhaba. Merhabalar efendim. Her şeyi tersine yaptığımız için ben sana dövme yapacağım. Hadi gel. Kendini bileceksin. O kendini bil. Demet Noche. Demet abla hoş geldin. Ardından bu sefer rutini tersine çevirip dövmeyi ben yaptım. Dövme yapma tecrübem çok iyi miydi, değil miydi bilmiyorum. Elimden geleni yaptım. Dövmecim iyi olduğumu söyledi ama bence rezalet bir deneyimdi. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın lütfen. İyi miydi sence? Abim beğenmiş. Şimdi usta prof bir dövmeci olduğum için... Vallahi elim sakat mı acaba? Bence yanlış bir şey yapıyorum gibi geldi. Çok kötü lan. Evet şimdi bir saniye öncelikle şu iğrenç dövmeleri göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bu Ufuk'un diğer arkadaşlarının yaptığı korkunç dövmeler. Şuna bayıldım özellikle bence bayağı iyi. Bu kedi de güzel. Benim kedimden daha güzel bu arada. Ama benim burada da devam ediyor. Bu iğrenç bir dövmeymiş gerçekten. Beyefendi sakin olunuz. Evet var ya cayır cayır yanacak şimdi. Oğlum çok güzel oldu lan. Bence gerçekten hepsinin arasında en tatlısı o oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Şimdi. Ama çok korkunç. Nereden başlayacağım? Kuyruktan mı başlayayım? İğne nerede ki? Değdirdin mi? Evet. Çok korkuyorum. Lan nereye gidiyorsun? Ben ne yaptığımı bilmiyorum şu an. Durun. Bu çok ciddi bir mesele şu an. Rezalet. Çok yamuk bir kedi oldu ya. Kanamış ya. Bence aynısı bu arada. Hazır mısın? Ama bence that's okay ya. Evet arkadaşlar yorumlara yazın bakalım. Teşekkür ederim bana buna izin verdiğin için. Evet, dövmemiz bu kadardı arkadaşlar. Dövme stüdyosu açacağım yakında. O yüzden öğrenmeye başladım. Dövme yaptırmak isteyenler yorumlara yazsın. Evet, şimdi dövmeciden çıktık ve kendime kahvaltı aldım. Tost ve patates. Bunları yiyeceğim. Abim de canım. Yani bu çocuğa artık üzülüyorum. Çünkü her videomda bana eşlik etmek zorunda kalıyor. Ne hissediyorsun? Mükemmel. Bu çocuk evlenilir arkadaşlar. Bekar. Patates de affedersin. Motor yağıyla mı yaptınız? Şimdi size tadının güzel olmasının imkansız olduğu ketçap mayonez görüntüsü göstereceğim. Eğer böyle bir ketçap mayonez görüyorsanız bilin ki o ketçap mayonez çok kötüdür. Anladınız mı o görüntüyü? Plastik gibi gözüküyor. Şu an aşağıda sanırım meeting var. Belki biraz oranın içinden geçeriz şimdi. Ya oranın içinden geçeriz. Kötü bir cümle oldu. Manifest kızlarına konser kayıtlarının yasaklanmış. Görüntülerinin yayınlanması yasaklanmış. Evet. Sonra kızlara yurt dışına çıkma yasağı var. Hep ben video çektim diye oldu. Bir de benim son videom hangi manifest kızısın makyajı. İlk ısırık ekmek. Ben kafede çalışırken birazcık kalın kestiğimde kaşarı benim patronum bana çok kızıyordu. Fakir ettin bizi diye. Arkadaşlar öyle bir kaşar kesiyor ki böyle. Böyle kaşar tostu yaptıktan sonra Şuraya tost akıyor. Tostu yerde zaten. Hani ekmeğin içinde durmuyor zaten. Aslında rutinlerin dışına çıkmak sana yeni bir rol de verebilir. İkinci gün biraz da bunu fark ettim. Ama artık üçüncü güne girerken bir şeyleri daha net anlamaya başladım. İnsan rutinlerin kölesi değil, evet, ama rutinler insana çok büyük bir destek veriyor. O rutinler olmadan çok kolay da dağılabiliyor. Üçüncü gün bunu çok net gördüm. Abi hiçbir şey kaydetmemiş ya.
Neyse, duşumuzu aldık, makyajımızı yaptık. Bir yere gideceğim dediğim ama söylemediğim, hazırlanmama yardım etmesi için rutinlerimin dışına çıkarak karşıda buluşmaya karar verdim ve ben Vadi İstanbul'dan nefret ederim. Yani normalde benim için Vadi İstanbul çok uzak bir yer ama orada buluşmayı kabul ettim çünkü rutinlerimin dışına çıkmaya çalışıyorum. Daha farklı bir ben. Ne yapacağım ben şimdi bu saçı ya? Böyle bırakacağım, bu kabaracak kendi kendine. Yolda göreceksiniz bak, bu saç kendi kendine kabaracak. Hop gibi olacak. Akşam da saçımı kestirmeye gidiyorum. Kestireceğim, saçımı kestireceğim. Çok uzattık falan diyormuş. Saçımı kestim çünkü çok uzadı. Yani bugün işte bir stylistle görüşmeye gidiyorum şu an. Vadi İstanbul'da Allah... Ha, bir de en sevdiğim parfüm bitiyor. Bak. Gördün mü? Bitiyor. 30 Kasım doğum günüm. Sevdiklerime duyurulur. Bir de bu sefer şey düşünüyorum arkadaşlar. 30 Kasım'da yani doğum günümde gerçekten, yani doğum günümden bir hafta önceden başlatacağım. Gerçekten sizin bana hediyelerinizle bir video çekmek istiyorum. Yani ben bunu 3 sene önce de söylemiştim. Yapamamıştık ama bu sefer yapmak istiyorum ya. Vallahi şu odayı donatalım sizin hediyelerinizle. Üçüncü gün sanırım kendime okuduğum en büyük meydanlardan birisiydi. Nasıl bir cümleyse artık bu. Çok kötü de devrik bir cümle oldu. Düzenimi tamamen değiştirdim. Ben normalde işlerimi gündüz halleder, akşamda arkadaşlarımla buluşurdum. Fakat bu sefer dedim ki buluşmamı sabah yapayım, akşamda işlerimi yapayım. Ama her şey o kadar birbirine girdi, o kadar fazla uzun sürdü ki akşam yapacağım hiçbir işime yetişemedim. Şimdi arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum. Vize başvurusu yapmam gerekiyormuş. Bu video yayınlanana kadar vize başvurum onaylanırsa koyacağım buraya. Çok ama yok yani ben aşık olacağım. Ben de tipte şey hatta Evet, stylistimizle görüştük. Bence çok güzel şeyler çıkacak. Ama onun için önce vizemi halletmem gerekiyor ve şu an yemek yemem gerekiyor. O yüzden nereye geldik? Timbu'ya gelmişiz. Timbu'nun çok güzel bir şeyi varmış. Wrap tarzı bir yemeği varmış. Timburito. Bu değil mi? O zaman ben bir tane timburito alayım. Tortilla ekmeğine sarılmış, sotelenmiş tavuk, kızarmış soğan halkaları ve krem peynir. Guacamole sos ve barbekü. Söyleyelim. Yemeğimiz geldi. Gerçekten çok güzel gözüküyor bu arada. Ama normal tavuk döner gibi. Tavuk dönerden farkı ne? dur tavuk ve soğan halkası da var içinde ve anlaması soğan halkası. Çok güzel. Ben bundan bir tane daha yerim. İlk sabah makarna yedim. Wow. Makarna ve köfte yaptım kendime. Sabahın 11'inde. Dağlı. Akşamdan yemek kalmış da. Kahvaltı hazırlamayı. Evet, kahvaltı yapmaya üşenmişsin. O yemeği ısıtmışsın gibi hissettiriyor. Abim de yedi bu arada. Yapıyor çocuk benimle her şeyi. Ama mesela vegan videosunda da hani ben vegan yediğim için hiç sorgulamamıştım. Sadece vegan yemişti. Sadece Kore yemeği yediğim videoda da benimle beraber sadece Kore yemeği yemişti. Abi iyi çok daha sana. Evet. Hiç sorgulamıyor çocuk. Bu yaptığım şey mantıklı mı? Arkadaşlar şu an saat 5:30. Saat 12'den beri vize başvurusunu doldurmaya çalışıyorum. Ve uygun tarih bulamadığımız için İstanbul'da vize başvurusunu Bursa'dan aldım sevgili dostlar. Bursa'ya gidip geleceğim. Bursa'ya da hiç hayatımda gitmemiştim. Artık oradan video çekerim. Böyle beynim durmuş durumda. Çok kötüyüm. Yanlış yöne gidiyorum hatta şu an mesela. Ama mesela buna da şey diyebilir miyiz? Rutinlerinin dışına çık. Yani rutinlerimin dışında bir şey olacak yine. Bursa'ya gideceğim. Normalde akşam saçımı kestirecektim. Ardından da eve gelip oyun videolarımı çekecektim. Ne saçımı kestirmeye gidebildim ne de eve geldiğimde oyun oynayacak bir gücüm vardı. Dedim ki tamam Merve, ne olursa olsun sakin ol. Bir yemek söyle. Daha sonra gücünü topladığında oyun videolarını çekersin. Ama kafam o kadar dağılmıştı ki et tantuni söylemişim. Ben et yemem. Yani tavuk seviyorum daha çok. Ben kesinlikle et yemiyorum. Yemek geldi. Ben heyecanlı bir şekilde yemeği açtım. Sonra ağlamaya başladım. Ayağa kalktım, yere çömeldim ve ağlamaya başladım. Abim şok geçirdi yani. Ne düşündün abi ağlamaya başladığımda? Dedim bu kız delirdi yani. Evet, gerçekten psikolojik olarak çöktüğümü hissettim o an. Yani o yaptığım küçücük bir hata artık o tüm dağılmış rutinin tezahürüydü yani. Ve beni ağlatmaya yetti. Evet. Hayır yarım. Bunu yaşarken şey fark ettim. Biz gerçekten normalden çok daha kırılganız. Çok küçük şeyler bile rutinlerimiz bozulduğunda devasa krizlere dönüşebiliyor. Çünkü rutinin sadece bir düzen değil, insana güven de veriyor. Ben çoğu kez psikoloğumla bunu konuşurum. Yani psikoloğumun bana rutinlerimi oturtmasının sebebi buydu.
sabah kalkıp dişlerini fırçalamak, yatağını düzenlemek, kahvaltını yapmak, evi silip süpürmek, işlerini zamanında yapabilmek. Bunlar aslında belirli rutinler ve insan bunu yapamadığında kendine olan güveni, özgüven dediğimiz şey tamamen azalmaya başlıyor. Planladığım hiçbir şeyi yerine getiremediğim için özgüvenim tamamen kırılmış durumdaydı. Yani o tantuni sadece bir tantuni değildi. O an güven duygumun tamamen yerle bir olduğunu hissettim yani kendime karşı. Hiçbir şeyle başa çıkamıyormuş gibi hissettim. Fakat daha sonra abim bana tavuk tantuni söyledi. Ve böyle biraz düşündüm. Hayır dedim, bu burada bitmeyecek. Ne olursa olsun toparlayabilirsin. Normalde bu videonun planı 3 gündü ama ben 4. günde çekime devam ettim ve 3. gün yapamadığım her şeyi 4. gün bitirmeye karar verdim. İçimden bir ses bu son böyle olmamalı diye düşündü. Çünkü hiçbir şey son değil. Dostlar günaydın. Saat 9. Banyo yapıp çıkacağım. Rica ederim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Mariana. Ya çok özür dilerim ama bilerek mi böyle konuşuyor acaba? Tavuk döner değil de et döner söylediğim için ağladıktan sonra o günü bitirmeye karar verdim. O yüzden insanın rutinlerinin dışına çıkması ne kadar zor bir şeymiş. Şimdi bankaya gideceğim. Daha sonra da saçımı kestireceğim. Rutinden çıkmak seni çok zorlayabilir ama seni daha iyisini yapmaya da zorlayabilir. Önemli olan düştüğünde kalkabilmek. Mikrofonumu unuttum. Kuaföre gidiyorum. Allah'ım lütfen. Bari bu istediğim gibi olsun ya bugün. Şimdi şey düşünüyorum biliyor musun? Butterfly wolf cut diyorlar. Böyle bir saçım var. Buna ne yapabilirsek? Şöyle gibi. Yani burada aslında şunu düşünmenizi istiyorum. Buradaki rutin akşam yemeği yemek değil de kahvaltı yemek gibi değil de yaşadığınız şehirden başka bir şehre taşınmak da olabilir. Okul değiştirmek, üniversiteye başlamak da olabilir. İş değiştirmek de olabilir, bir işe girmek de olabilir. Bu yüzden unutmayın, hiçbir şey son değil. Rutinler değişebilir ama her seferinde tekrar başlayabilirsin. Bu da insanın en büyük gücü. Bana bırak. Piyanist bana bırak. Sana bırakıyorum. İyi bir kuaförün her zaman gimbalı vardır arkadaşlar. Böyle kesin mi? Çok Evet, benim ters rutinim bu şekildeydi. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, böyle videoların devamının gelmesini isterseniz de kanalıma abone olmayı, yorumlarda belirtmeyi sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum.